Herkese merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çok sevilen, çok beğenilen, ağızda kıyır kıyır dağılan çatal kurabiye tarifiyle geldim. Sizlere çok bekletmeden hemen tarife geçiyorum. Tarifim için ilk olarak yoğurma kabına 250 gram kadar oda ısısında yumuşamış olan tereyağını aldım. Üzerine 1 çay bardağı kadar sıvı yağını ekledim. Yarım çay bardağı kadar su ekledim. 2 adet yumurta, bir tanesinin sarısını üzeri için ayırdım. 1 tatlı kaşığı tuz ekledim. 2 yemek kaşığı kadar şeker ekliyorum. Malzemelerimi yavaş yavaş karıştırıyorum. Malzemeleri elimle birbirine güzelce yedirdikten sonra yaklaşık 1,5 bardak kadar un ekliyorum. Unun ortasını havuz şeklinde çok az açıyorum. 1 paket kabartma tozu, 3 yemek kaşığı sirke ekliyorum. Ben üzüm sirkesi kullandım. Dilerseniz elma sirkesi de kullanabilirsiniz. Yavaş yavaş hamurumu yoğurmaya başlıyorum. Unu azar azar dikkatli bir şekilde eklemeye özen gösterin. Ben bu tarif için toplamda 5 bardak kadar un kullandım. Unun markasına ve kalitesine göre değişkenlik gösterebilir. Lütfen kontrollü ekleyin. Hamur toparlıyorum. Elastik bir kıvama gelinceye kadar yoğuruyorum. Kurabiye olduğu için çok fazla yoğurmanız gerekmiyor. Hamur toparlayın. 1-2 dakika kadar daha yoğurun. Daha sonra hızlı bir şekilde şekil aşamasına geçebilirsiniz. Videomu tam da buraya kadar izlediyseniz her zaman olduğu gibi sizlerden ricam yoruma kalp olur, emoji olur veya tarifim hakkında farklı bir fikriniz varsa bunu da benimle paylaşabilirsiniz. Ayrıca videolarımı sevdiğiniz kişilerle de paylaşarak bana bu şekilde destek olabilirsiniz. Kurabiye hamurunu toparladım. Şöyle bir yuvarlak bir forma getiriyorum. Hamur kartı ile 3 parçaya böldükten sonra göz kararı olacak şekilde küçük parçalara ayırıyorum. Bu hamurdan yaklaşık 2 tepsi kadar kurabiye çıkıyor. Küçük küçük parçalar kopartıyorum. Dilediğiniz şekillerde hazırlayabilirsiniz. Ben kurabiyelerimi 2 şekilde hazırladım. Bir tanesini bu şekilde hazırladım. Diğeri klasik çatal kurabiye şeklinde. Videolarımda yapmış olduğum tariflerin elimden geldiği kadarıyla püf noktalarını vermeye çalışıyorum. Ama yine de aklınıza takılan herhangi bir şey olursa yorumlara yazarsanız gördüğüm zaman sizlere dönüş sağlarım. Yine aynı zamanda videonun altındaki açıklama kısmına malzeme listesini tam not olarak ekleyeceğim. Dilerseniz oradan da bakabilirsiniz. Kurabiyelerimin ilk şeklini hazırladım.
Bir tepsi dolusu yaptım. Üzerlerine yumurta sarısı ve süt karışımı sürüyorum. 1 tatlı kaşığı kadar süt ekleyip karıştırdım. Yumurta sarısını sürüyorum. Üzerine biraz çiğ susam serpiyorum. İsterseniz çörek otu da serpebilirsiniz. Bu tarz kurabiye hamurlarını hazırlarken mutlaka fırını bir 3-4 dakika kadar iyice ısıtmanız gerekiyor. Önceden ısıtılmış 170 derecelik fırında altı üstü güzelce kızarıncaya kadar kurabiyelerimi pişiriyorum. İlk tepsiyi fırına sürdüm. Hızlı bir şekilde diğer tepsiyi de hazırlıyorum. Kurabiyelerin inceliğini ve kalınlığını kendinize göre ayarlayabilirsiniz. Ben bu kurabiyeleri bir tık daha tombik hazırlıyorum. Daha ince yapabilirsiniz. Çok kolay ve pratik bir şekilde hazırlanıyor. Günlerce, haftalarca kalabilir. Kesinlikle bayatlamıyor. Hazırladım. Yağlı kağıt serdiğim tepsiye aldım. Üzerine yumurta sarısı sürdüm. Daha sonra çörek otu ve susam serptikten sonra önceden ısıtılmış 170 derecelik fırında altı üstü güzelce kızarıncaya kadar kurabiyelerimi pişirdim. Kurabiyelerim fırından çıktı. İlk sıcaklığı çıktıktan sonra sizler için doku testi yapıyorum. Tamamen soğuduktan sonra daha kıyır kıyır oluyor. Diğer kurabiyelerim de pişti. Tamamen soğuduktan sonra doku testini yaparsanız çok daha güzel görünüyor. Ben biraz doku testi için acele ettim. Ona rağmen kıyır kıyır çok güzel bir kurabiye. Bir videonun bir tarifin daha sonuna geldim. Umarım tarifimi beğenmişsinizdir. Tarifimi beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma hala abone değilseniz kanalıma abone olmayı, bildirim zilini açmayı lütfen unutmayın. Kendinize ve sevdiklerinize çok iyi bakın. Başka bir tarifte, başka bir lezzette görüşmek üzere. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.